İlkokula gittiğim zamanlar sınıfta ya birinciydim ya da ikinciydim. Sınıfta Şevval diye bir kız vardı. Hep onunla bir birincilik yarışımız vardı. O zamanlarda çok hırslı bir çocuktum. Hatta o kadar hırslıydım ki. Bizim Emirhan diye bir arkadaşımız vardı sınıfta. Bu çocuk 3 ya da 4 yaşında okumayı sökmüştü. Yani biz ilkokulda öğreniyoruz. Ama o 3-4 yaşından beri zaten düzenli olarak okuyordu. Ve bizim sınıfta da her zaman kitap okuma yarışı yapılır. Daha doğrusu kitap okuma değil de Türkçe kitapları olurdu. Hikayeler yazardı. O hikayeleri okuma yarışı yapardık. Bir dakika içinde en fazla kelimeyi kim okuyacak? Ama anlamlı bir şekilde, sesli bir şekilde okuyorduk. Bize de bunun yarışı yapılırdı ve Emirhan sürekli birinci olurdu. Ama bir gün kafaya o kadar fazla takmıştım ki Emirhan'ı geçmeyi. Emirhan'ı 4 yıl boyunca geçen tek kişi bendim. O da bir kere geçtim ama bir kere de en azından o kadar fazla istemiştim ki. Babaanneme okutuyordum metni, kendim okuyordum. Sabahları babaanneme giderdim. Annemle babam çalıştığı için beni servis oradan alırdı. Bir babaanneme okuyordum, bir babaannem bana okuyordu falan, böyle sürekli kelimelerimi sayıyordum. Gerçekten de bir ilkokul öğrencisine göre başarılıydım. Benim gittiğim ilkokulun aynı zamanda ortaokul kısmı da vardı. Yani bir öğrenci 1. sınıftan gidip 8. sınıfa kadar aynı okulda okuyabiliyordu. Ama benim hocam gidip ailemle konuşup şunu söylemişti. Bu çocuğu burada harcamayın ve gidin şu liselere yollayın. Bunlar daha iyi. Ben ilkokuldaki o birincilik, ikincilikten çıkıp beni ortaokula yolladıklarında 220 kişiden, ortaokulda bir dönemde 220 kişi vardı. Ve bu 220 kişiden 150.liğe, 170.liğe kadar düşmüştüm. En azından 7. sınıfta, 8. sınıfta böyle ayda yılda bir deneme yapılırdı. Ve bu denemelerde ben 150. 170.lik arasında böyle gider gelirdim. Artık çalışmaya başlamam gerekiyordu çünkü ilkokulda gerçekten üstün bir başarı sergileyen bir öğrenci artık ortaokulda neredeyse sonunculuktaydı. O yüzden Sarp diye bir arkadaşım vardı. Çok yakın arkadaşım. Sarp'la bir anlaşma yaptık. Ben İzmir'de okudum. İzmir'de Kız Lisesi diye bir lise var. Gerçekten iyi bir lise. Ve Bornova Anadolu Lisesi yani BAL diye bir lise de var. Bu iki lise gerçekten iyi liseler. Kendi aramızda şunu anlaşmıştık. Ben BAL'ı kazanacaktım. O da Kız Lisesi'ni kazanacaktı. Kız Lisesi bu arada sadece kızların gittiği bir yer değil. Yani eskiden öyleymiş. İsmi de öyle kalmış. Yanlış anlaşılmasın. Ben 8. sınıfa geçince sınav TEOG'dan LGS'ye döndü. İlk LGS'ye giren nesil benim neslim. 2004'lerle okudum ama 2003 doğumluyum. Ve ben LGS'ye girdiğimde artık Kız Lisesi ya da Bornova Anadolu'yu geçtim. 0.34'lük dilime girmiştim. Yani %1 bile değil. %1'in 1/3'üne girmiştim. Bu sayede neredeyse Türkiye'deki tüm liselere giriş hakkı kazandım. Özellikle neredeyse Türkiye'deki tüm özel liselere girebiliyordum. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bir Robert Koleji beni almıyordu. Ama onun dışında yanlış hatırlamıyorsam yine hepsine gidebiliyordum. Ama ben yine de gittim Buca Fen Lisesi'ne kayıt oldum. Ve Buca Fen Lisesi'nde ise yine aynı şeyi yaşadım. Bizim dönemde 80 ya da 90 kişi vardı. Ve ben neredeyse sonuncuydum. Lisede çünkü yine rahatlamıştım. 3 yıl boyunca 9., 10. ve 11. sınıfta hiçbir şey yapmadım. Tek amacım takdir almaktı. 85 üzeri ortalama yaptım, geçtim. Bu kadar. Hiçbir zaman üstüne koyayım demedim ve sadece oyun oynadım. Ama artık yine baktım yumurta kapıya dayandı. 12. sınıfta çalışmaya başladım. 12. sınıftaki çalışmam maalesef yeterli olmadı. 46.000 sıralama yaptım sayısalda. Mezuna kaldım. Mezuna kaldığım yılsa 21.000 yaptım ve AYT'de matematiğin bana çok zor gelmesine rağmen 9., 10., 11. sınıf hiç çalışmadım. Matematikten aşırı korktum ve bana çok zor geldi. Ama bunların olmasına rağmen ben gittim AYT'de 35 matematik yaptım. Öğrenim hayatım her zaman inişli çıkışlıydı. Yani gittiğim okullar her zaman daha da gitgide iyileşti. Ama okulları kazandıktan sonra hep bir rehavete kapıldım. Çünkü her rehavete kapılma şansım geldiği zaman bunu itmedim ve dedim ki tamam, ben şimdi rehavete kapılmalıyım. Ve bu benim yaptığım en büyük hataydı. Ama 12. sınıftan itibaren, yani 12. sınıf mezun yılı, hazırlık yılı ve şu anda 1. sınıfın ilk dönemini tamamladık. Yani 3,5 yıldır ben hafta sonu tatil bile yapmadım. Şöyle, hafta sonu geldiği zaman artık ben tatilim gelmiş gibi hissetmiyorum. Bugün pazar günü ama ben tatil gibi hissetmiyorum. Okul yok ama yine de tüm gün çalışıyorum ya da yapılacak işler oluyor. Tüm gün. 3,5 yıldır bunu hissetmedim. Çünkü artık kafama dank eden bir şey var. Ben ne zaman rehavete kapılma şansını yakalasam rehavete kapılıyordum. Ve bu beni hayatta tam yükseldiğim zamanlar aşağıya çekiyordu. Matematik konusunda da bu böyleydi. İlkokulda benim matematiğim dehşet iyiydi. LGS'de bak, ilk LGS'ye girdim ve en zor LGS'de oydu yanlış hatırlamıyorsam. %0.34'lük dilime girdim. Çünkü herkes matematikte 5-10 net yaparken 20 soruda ben sadece 2 yanlış yaptım. Liseye geçince ne oldu? Çok net hatırlıyorum bak. 10. sınıftaki ilk sınav, ilk matematik sınavı notum 31'di. Ve bu benim lise hayatı boyunca aldığım en düşük nottu. Yine matematik. Ama daha sonradan yine yumurta kapıya dayanınca dedim ki okey, benim matematik çalışmam lazım. Yine iyi bir başarı sergiledim. 35 belki en iyisi değil ama dikkat hatalarım olmasına rağmen. Bilgi değil bak. Dikkat hatam olmasına rağmen 35 matematik yaptım. Ve ben her zaman şunu gördüm. Benim kapasitem var. Çalıştığım zaman bir şekilde oluyor. Geçen gün tramvayda giderken birkaç tane 8. sınıf öğrencisinin LGS hakkında konuşurken duydum. Ve bir tanesi işlerinden şunu söyledi. Benim matematiğe kafam basmıyor. Ama hemen ardından kendi geçmişimi düşündüm ve şunu dedim. Ulan ilkokuldaki başarımı görmemiş olsaydım ben de matematiğe kafamın basmadığını düşünürdüm. Çünkü şöyle düşün. Ortaokula gidiyorsun 3 yıl boyunca
Bak ergenlik çağındayım zaten. Tam değişmeye başladığım zamanlar. 3 yıl boyunca matematiğim berbat. Son sene çalışıp güzel bir şey yapıyorum. Ondan sonra liseye geçiyoruz. Yine 3 yıl boyunca matematiğim berbat. Hatta tüm derslerim berbat. Son yıl çalışıyorum. Son 2 yıl çalışıyorum diyelim. Mezun yılına katalım. Matematiğim iyileşiyor. Ama ben bu 3 yıl boyunca ulan işte benim matematiğim çok kötü, kafam basmıyor diye bahane uydurabilecek dönemdeydim. 3 yıldan bahsediyoruz. Bir alışkanlığı kazanmak için 21 gün yeterli. Ki 3 yıl boyunca her sınavdan düşük aldığını düşün. Artık şey diyeceksin. Eskiden yapıyordum ama şu anda galiba artık başarısızım. Eskiden daha zekiydim ama artık salaklaştım. Matematiğe kafam basmıyor. Eğitim sistemi benlik değil. Değil. Durum bu değil. Aslında matematiğe kafam basıyor. Sadece şimdiye kadar senin başarabildiğini gösteren bir durum olmadı. Ya da olduysa da bu başarılarını unuttun. Ben de eskiden, yalan söylemeyeceğim, bu 3 yıllık periyotlarda ulan ben galiba salağım dediğim zamanlar oldu. Ama salak olduğumdan değil, çalışmıyordum. Çalıştığımı zannediyordum ama çalışmıyordum. Belli bir saat çalışıyordum, evet. 85 üzeri yapacak kadar, takdir alacak kadar. Diğer derslerden daha yüksek alıyordum. Matematiğe o kadar çok çalışasım gelmiyordu. Yeterli çalışma saatini matematiğe koymuyordum. İngilizce çalıştığım saat kadar matematiğe çalışsam yeter diye düşünüyordum. Yetmiyordu. Sonra diyordum ki abi matematiğe benim kafam basmıyor. Bak belki çok fazla matematiğe çalışıyorsun ama çok fazla çalışıyorsun. Sürekli günde 10 saat çalışıyorsun. Yine olmuyor. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Bu kadar basit. Matematiği anlamamak diye bir şey yok. Bir miktar, bir seviyeye kadar herkesin yapabiliyor olması lazım çünkü. Bir seviyeye kadar. Her sınavı full edemiyorum. 2 saat çalışıp bir haftalık matematik sorularını ortadan kaldır demiyorum. Belki senin çok daha fazla çalışman lazım ama yeterince çalışırsan yapamama ihtimalin yok. Sen şu anda buna inanıyorsun. Belki de başarısız olacağına inanıyorsun. Belki matematiği yapamayacağına inanıyorsun. Çünkü daha önce yapabileceğini görmedin. Daha önce bir şeyler başarmadın. Ben şu anda önüme ne konulursa yapabileceğimi biliyorum. Çünkü daha önce gerçekten de bir şeyler başardım. Zaman zaman başarısızlıklarım oldu. Hatta çoğu zaman dedim ki okey ben gerçekten salağım, bir haltı da yapamayacağım. Ama daha sonra şunu fark ettim. Çalışınca gerçekten bir şeyler oluyor. Gerçekten kendime adayınca, telefonu bilgisayarı kaldırınca, tüm günümü, tüm saatimi, uykuya dalmadan önce dakikalarımı bile bu şeyi düşünerek kendi vaktimi buna ayırınca gerçekten de yapabiliyorum. Ve sonra gerçekten de yapmaya başladım. Matematiğe kafam basmıyor diye bir şey yok. Şuna kafam basmıyor, buna kafam basmıyor. İngilizce öğrenemiyorum. Ya doğuştan engellisin ki olabilir. İnsanların engelleri olabilir. Eğer böyle bir hastalığın varsa seni herhangi bir şekilde aşağılamıyorum. Ama böyle bir teşhisin yoksa oturup da abi ben salağım, ben başaramıyorum diye bir bahane uydurma. Lüksün yok. Zamanında uydurdum. Gerektiği zaman çalıştım. Ve neler yapabileceğimi gördüm. Şu anda aslında gereken zaman diye bir şey olmadığını fark ettim. Aslında gereken zaman 7-24'müş. Her zaman gerekliymiş. O yüzden şu anda 7-24 çalışıyorum. Ve sürekli başarıyorum. Bu yüzden şu anda sana bunları söyleyebiliyorum. Çünkü çalışınca başarıldığını gördüm. Gerçekten hiçbir zaman çok fazla çalışıp da başaramayan bir insan göremezsin. Hayatın şanssızlıkları vardır belki. Bir adam tüm gün basketbol oynuyordur. Bir gün kaza geçirir. Sakat kalır. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Hayatın cilvesi ama tüm gün matematik çalıştım. Sen kafandan bir kurşun yiyip kalıcı olarak beynin hasar görmediyse yapamama şansın yok. Hiçbir zaman kaslı bir insana gidip şunu sorduğunda böyle bir cevap almasın bak. Ahmet bu kadar kaslı vücudun var da bunu nasıl yaptın? İşte Furkan yanlışlıkla oldu. Hayır. Hiçbir kaslı insan sana gelip de yanlışlıkla oldu demez. Hiçbir başarılı insan. Bak hiçbir şey diyorlar ya işte Ronaldo Messi tartışması. Ronaldo yeteneği yok ama aşırı çok çalışıyor. Messi yeteneği var ama çalışmıyor. Değil. Bu da çalışıyor. Tamam yeteneği var. Onun bir yerlere gelmesine yardımcı oluyor. Evet ama bu adam da çalışıyor. Bu adam da köpek gibi çalışıyor. Sadece bu 5 kat daha çok çalışıyor. Fark bu. Ahmet de çalışıyor. Ahmet işte tüm gün evde yatıyordum bir anda pıt oldu değil. Belki Ahmet'in genetiği gerçekten çok iyidir. Belki 2 yıldır spor yapıyordur ve 5 yıl spor yapanlara taş çıkartıyordur. Olabilir. Ama Ahmet de çalışıyor. Hiçbir zaman bir konuda başarılı olmuş bir insana o konuda soru sorduğun zaman yanlışlıkla oldu demez. Ya da çalışmadım, yattım. Sadece tek yaptığım şey ağırlık kaldırdığımı düşünmekti ve ağırlık kaldırdığımı düşündüğüm için şu anda kaslıyım. Böyle bir cevap almazsın. Ya der ki sana dersi çok iyi dinliyorum. Belki öyle anlıyordur. Gerçekten zekidir. Ya da der ki günde 10 saat çalışıyorum abi. Matematiğe kafam basmıyor diye bir şey yok. Okul, hayatında başarısızım diye bir şey yok. Yeterince istersen ve hayat karşına gerçekten büyük engeller çıkarmazsa yapamıyorum diye bir şey yok. Yapmıyorum var. Eğer bu video sana faydalı geldiyse açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalına da katılmayı unutma. Orada da sana yardımcı olabileceğini düşündüğüm fikirlerimi günlük olarak paylaşıyorum. En kötü anına bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşürüz.